Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 2004 yılı Dünya Şampiyonluğu yarı final maçına götürüyorum. Beyazlarda Peter Leko, siyahlardaysa Vladimir Kramnik. Hazırsanız oyuna başlayalım. Leko oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin ve vezirin çaprazını açtı. E5, merkez mücadelesine dahil oluyor. At F3, E5'e baskı uyguladı. At F6, Petrov savunması, E5'i savunmakla ilgilenmedi. E4'e baskı oluşturdu. At alır E5, E5'i alıyor. D6, ilk önce atı istedi. Filin çaprazını açıyor. Uygun durumda E4 alacak. At F3, at istekten çıktı. At alır E4, verdiği piyonu geri aldı. D4, merkeze piyon yerleştirirken filin çaprazını açtı. D5, merkeze piyon yerleştirdi. E4 atını destekledi. Fil D3, ata baskı uyguladı. Rok hazırladı. At C6, D4'e baskı uyguluyor. Kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. Fil E7, rok hazırladı. C4, merkez D5 piyonla hücum ediyor. At B4, fili istedi. Fil E2, fil istekten çıktı. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. At C3, D5'e ve E4 atına baskı oluşturdu. Fil F5, atı destekledi. A3, atı istedi. At alır C3, vezir isteyerek geldi. B alır C3, atı kırdı. At C6, at istekten çıktı. Kale E1, kalesini açık E dikeyine getirdi. Kale E8, kalesini açık E dikeyine getiriyor. C alır D5, gerilimi sonlandırdı. Vezir alır D5, vezir piyonu alarak merkezileşti. Fil F4, C7'yi istedi. Kale A C8, C7'yi korudu. H3, şahı için hava deliği açarken G4 karesini kontrol ediyor. Fil E4, F3 atına baskı oluşturdu. Fil E3, E dikeyini kapattı ve D4'ü destekliyor. C4 sürüşünü hazırladı. At A5, C4 karesini kontrol etti. C4, veziri istedi. Baskıdan kurtulmak için yapılan bir piyon fedası. At alır C4, Kramnik bir piyon öne geçti. Fil alır C4, atı kırıyor, fil çiftinden vazgeçiyor ama bir planı var. Vezir alır C4, at D2, çatal attı, veziri ve fili istedi. Vezir D5, vezir istekten çıkarken fili destekledi. At alır E4, fili aldı. Vezir alır E4, atı kırıyor. Fil G5, açarak vezire saldırdı. Piyon fedasının amacı buydu. Vezirin kaçmaya fırsatı yok. Vezir kaçarsa Leko fili kazanır. Kramnik'ten mükemmel bir vezir fedası geliyor. Vezir alır E1, çift ünlem. Vezir alır E1, veziri aldı. Fil alır G5, fili aldı ve kalesinin dikeyini açarak vezire saldırdı. Bu konumu incelediğimizde Kramnik'in vezire karşılık kalesi, fili ve piyonu var. Materyal olarak oyun dengede, Kramnik'in taşları arasında koordinasyon olduğu ve piyon yapısı sağlıklı olduğu için Kramnik'in hafif üstünlüğü var. Vezir A5, vezir istekten çıkarken A7'yi istiyor ve C7'ye baskı yapıyor. Fil F6, A7'yi bıraktı, D4'e baskı oluşturdu. Vezir alır A7. A7'yi aldı. C5. D4'e hücum ediyor. D4 piyonu açmazda olduğu için D alır C5 yapılırsa Kramnik fil alır A1 hamlesiyle kaleyi kazanırdı. Vezir alır B7. B7'yi aldı. Fil alır D4. D4'ü alıyor. Fil F7'ye baskı oluşturdu ve kaleyi istedi. Kale A2. Kale istekten çıktı. C4. Kramnik geçer piyonunu sürdü. Kale E2. Bu kale boşta gibi dursa da Kramnik kaleyi alırsa, kale alır E2 yapılırsa Kramnik 2 hamlede mat olur. Vezir alır C8. Kale E8 zorunlu. Vezir alır E8 ile Leko mat ederdi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Kale E2. Kalelerin değişilmesi Leko'nun işine gelir. Vezirin gücü ortaya çıkardı. Kale D8. Değişimlerden kaçındı. D4 filini destekledi. A4. Leko geçer piyonunu harekete geçirdi. C3. Kramnik terfi karesine yaklaşıyor. Vezir E4. C2 karesini kontrol etti. Fil B6. A5 karesini kontrol ediyor. Vezir C2. C3 piyonunun ilerleyişini durdurdu.
G6. Şahı için hava deliği açtı. Vezir B3. Fili istedi. Kale D6. Fili destekledi. Kale C2. C3'ü kazanmak istedi. Fil A5. C3 geçenini korudu. G4. Şah kanadından alan kazandı. Kale D2. Kaleleri değişip geçenini D2 karesine aktarmak istedi. Şah G2. Şah birinci yataydan ayrıldı. Kale CD8. Kramnik'in tehdidi. Kale alır C2. Vezir alır C2'den sonra kale D2 inmek. Kale alır C3. Tehlikeli geçeri kırıyor. Fil alır C3. Kaleyi kırdı. Vezir alır C3. Kramnik vezir ve bir piyona karşılık iki kaleye sahip. Kale 2 D5. Vezir C6. Kale A5. A4'ü bloke etti. Şah G3. Şahını aktifleştiriyor. Kale A8. A4'e yüklendi. H4. Leko A4 geçerini kaybedecek. Şah kanadından piyon sürüşleriyle Kramnik'in şahının etrafında zayıflıklar oluşturmak istiyor. Kale 5 A6. Veziri istedi. Vezir C1. Kale A5. Kale 5. yataydan savunma yapıyor. Vezir H6. Şahın etrafındaki koyu renkli karelere baskı oluşturdu. Kale alır A4. A4'ü aldı. H5. G6'ya hücum etti. Kale 4 A5. Kale 5. yataydan savunmaya destek verecek. Vezir F4. Tehdit oluşturamadığını gören Leko vezirin F4 karesine getirdi. G5. Veziri istedi ve dikeyleri kapalı tuttu. Vezir F6. Leko H6 sürüp vezir G7 ile mat etmek istedi. Bu konumda Kramnik'e üstünlük veren tek hamle var. H6. Oyunu kazandıran hamle. H6 piyonu boşta gibi dursa da Leko H6'yı alırsa vezir alır H6. Kale 8 A6'dan sonra vezirin kaçabileceği bir yer yok. Kramnik veziri daha sonra da oyunu kazanırdı. Nerede kalmıştık? H6. F3. G4'ü destekledi. Kale 5 A6. Veziri istedi. Vezir C3. Kale A4. F4 sürüşünü engelledi. Vezir C6. Kaleleri birbirinin savunmasına bağlıyor. Kale 8 A6. Veziri istedi. Vezir E8. Şaha saldırdı. Şah G7. Şah istekten çıktı. Vezir B5. Kaleler birbirini bırakamaz. Kale 4 A5. Veziri istedi. Vezir B4. Vezir istekten çıktı. Kale D5. Vezir B3. Kaleyi istedi. Kale A D6. Kaleyi destekledi. Vezir C4. Leko bekliyor. Artık kazanç şansı kalmadı. Kramnik'e ne yapacaksın diye soruyor. Bu konumu kazanca çevirmek hiç kolay değil. Çok güçlü bir teknik lazım. Kale D3. F3'ü açmaz aldı. Şah F2. Açmazdan çıkıyor ama büyük bir hata. Kale A3. Vezir C5. Çatal atmış gibi dursa da kale A2. Tempoyla şah çekti. Şah G3. Kale F6. Leko'nun F4 sürüşünü kesti ve bu yapıya dikkatli bakın. Herhangi bir şah çekiş yok. Kramnik F3 piyonla iki kaleyle basıp F3'ü kazanacak. Sonrasında piyon üstünlüğüyle oyunu kazanacak. Vezir B4. A3 karesinin kontrolünü bırakmadı. Kale A6. 6. yatayda kalelerini çiftledi. Şah G2. Kale F4. F3'ü bloke ederken diğer kalesi için F6 karesine yer açtı. Vezir B2. Şah'a saldırdı. Kale A F6. Araya taş kapattı. Ve F dikeyinde kalelerini çiftledi. F3'ü istedi. Vezir E5. Leko'nun beklemek dışında yapabileceği bir şey yok. Kale alır F3. F3'ü aldı. Vezir A1. Kale F1. Veziri istedi. Vezir C3. Kale F2. Şah'a saldırdı. Şah G3. Kale F3 şah. Değişimlere zorluyor. Vezir alır F3. Kale alır F3. Şah alır F3. Kramnik Şah F6 geliyor ve Leko oyunu terk ediyor. Kramnik fazla olan F piyonuyla basitçe oyunu kazanacak. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.